Efendim Nur Viral'le Sen İstersen özel magazindesiniz. Adeta magazinin kalbinin attığı yerdesiniz. Çünkü yanımda kim var? Yılların deneyimiyle kulislerde konuşulanları ekrana taşıyan Seyhan Erdağ var. Seyhancığım hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi magazin dünyasında tansiyon inanılmaz yüksek. Bugün çok kötü. Dünden beri çok kötü. Değil mi? Evet, evet. Duydunuz mu haberleri bilmiyorum. Sezen Aksu'yla Nazan Öncel arasında bir polemik var ki Demet Akalın da dahil olmuş. Olmuş. Nazan Öncel Sezen Aksu'ya vermiş veriştirmiş diyelim. VTR'mizi getiriyoruz ekrana. Bakalım senin yorumun ne olacak? Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde. Türk popunda taşlar yerinden oynuyor. Ben sokak kızıyım, bana acımayın. Kraliçeler Savaşı patlak verdi. Sen o alacası içinde fesatla hangi günü göreceksin? 30 yıldır biriken o dev hesaplaşmanın perdesi aralandı. Kimse ne olduğunu anlayamadı ama pop dünyası şu an kelimenin tam anlamıyla alev alev yanıyor. Peki herkesi şoke eden bu krizin fitili aslında nerede, ne zaman ateşlendi? Gelin hafızaları biraz tazeleyelim ve filmi 90'lı yıllara geri saralım. Matematikleştirme beni, çarpma, bölme, toplama, çıkartma, sakın bir hesaplaştırma. Yanlış Onlar Türk pop müziğinin zirvesini parselleyen iki ayrı kutup, içi dahi kadın. Peki benim bir kalbim olduğunu, senin aşkınla dolduğunu, göz göze gelince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun? Biri popun kurallarını yazan Sezen Aksu, diğeri ise kuralları yıkan, ezber bozan sokak kızı Nazan Öncel. Ne varsa alsın, toplasın gelsin, benim için gelsin, isterse kalsın. Yalandan kim ölmüş ki, yalandan kim dönmüş ki, elimden kim tutmuş ki, bak aslında. Çıtır çıtır, kıtır kıtır. 10 yıllarca yan yana, omuz omuza yürüdüler. Dost göründüler, şarkılar paylaştılar ama kulislerde iki kraliçenin gizli rekabeti hep el altından yürüdü. Yıllar geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Sahnelere veda edip Kanlıca'daki yalısına çekilen Sezen Aksu, geçtiğimiz Nisan ayında ezber bozan bir hamle yaptı. Eski dostu Nazan Öncel'in o meşhur Erkekler de Yanar şarkısı için stüdyoya girdi ve ikili muazzam bir düete imza attı. Herkes bu adımı asrın barışı sandı. Alkışlar koptu. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi nikah baklar. Ama meğer o stüdyo barışın değil, patlamaya hazır bir bombanın fitil yeriymiş. İşte ne olduysa o şarkı çıktıktan hemen sonra oldu. Ve bombayı elinde mikrofonla Harbiye sahnesinde patlatan isim Nazan Öncel oldu. Öncel, binlerce kişinin önünde lafı hiç dolandırmadı. Adresi tam kalbinden vurdu. Devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş, onu anladım da yakın bir geçmişte Erkekler de Yanar'ı söyledik. Biliyorsunuz bir düet yaptık. Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya göründüğü gibi olmalıdır. Oklar doğrudan Sezen Aksu'yu gösterirken magazin dünyası bu yaylım ateşiyle sarsıldı. Ama kavgaya asıl dikey geçiş polemiklerin kraliçesi Demet Akalın'dan geldi. İlk söylediğin şarkıyı hatırlıyor musun? Evet. Hangisiydi? Sezen Aksu'nun Kolay Olmayacak. Kolay olmayacak. Azıcık böyle azıcık. Elbet üzüleceğim. Mutlaka bir iz bırakacak. Acı çektiğim doğru. Ama sen bana bakma. Ne olursa olsun seni. Unutacağım da o biraz zor dermiş. Sezen Aksu'nun fotoğrafını paylaşıp Nazan Öncel'e karşı adeta siper aldı ve sosyal medyadan raconu kesti. Önce bir destur. Ah Sezen'im,
Pamuk kalplim, sakın üzülme. Demiri, çeliği bilmem, iyiliğini bilirim. Çocukluğumuz, gençliğimizsin sen dedi. Nazan Öncel geçmişin defterlerini açıp Kanlıca diye vurdu. Demet Akalın destur diye blokladı. Minik Serçe ise yalısında derin bir sessizlikte. Şimdi Nazan Öncel sahneden açık açık Sezen Aksu demese de Kanlıca'yı kastediyor, Yalı'yı Kanlıca, kastediyor. evet. İşte biz gördük diyor Kanlıca'da neler yaşanıyor. Dostluklar da yalanmış diyor. Ama tabii minik serçemiz hiç konuşmuyor. Minik serçe zaten hiç konuşmayacak. Cevap vermez mi? Hayır, asla vermez. Peki şimdi Nazan Öncel niye böyle bir çıkış yapıyor? Şimdi sevgili Nurcum, bunun tarihi yeni bir tarih değil. Yani ben gazetecilik yapmadan Ezelden beri önce, var mı bu tartışma? ben ergenkenden bile böyle bir çekişme içten içe zaten vardı. Yani hiçbir zaman bir kere, şimdi Nazan Hanım dost diyor. Bir kere Nazan Öncel ve Sezen Aksu dost değil. Bir kere bunu bilmek lazım. Nereden biliyorsun? Şu- Ama onu dostu olarak görüyor. Yok, hayır. Şimdi bu lafın gelişi bir dostluk. Dostluk bambaşka bir şeydir. İş arkadaşlığı vardır. Yani arkadaşlığın level'ları vardır. İş arkadaşlığı vardır. Normal arkadaşlık vardır. Dostluk vardır. Aynı sektörde müzisyen olmak vardır. Bir kere iki sanatçı, yani bizim popüler kültürdeki şarkıcılarımız ya da oyuncularımız hiçbir zaman dost olamazlar. Onlar birbirlerine rakip, iki tane ünlü kadın. Yani bunu bu sektördeki herkes bilir. Az önce bana bir şey okudun. Eskiden böyle yine bir polemik yaşamışlar galiba. Kayahan devreye Şimdi girmiş. tam olarak polemik değil. Onların çekişmesi her zaman vardı. Şimdi çok büyük bir isim Sezen Aksu. Ozan diye hitap edilen ve kabul edilen bir kadın. Nazan Öncel'in de bir Sezen Aksu rahatsızlığı var. Bizim sektörde bu Ne hep- demek Sezen Aksu rahatsızlığı? Bak, bu bizim sektörümüzde hep vardır. Mesela yakın tarihten bir örnek vereyim. Yılmaz Morgül aslında bir Bülent Ersoy fanıdır. Ama Yılmaz Morgül her Bülent Ersoy'u izlemeye gittiğinde içeride adeta ona tapınır. Dışarıda çıkarken gazetecilere der ki, ama her seferinde hiç değişmez. Benim yine sesimi kıstı sahnede der. İnanılmaz bir şeydir bu. İçeride övgü yapar, tapar. Neredeyse Allah beni affetsen, hani örnek veriyorum, secde eder. Ama dışarıda gazetecilere bunu söyler. Uçakta görür, elini öper. Bir hafta sonra televizyona çıkar, hakkında açıklama yapar. Yani Nazan Öncel'le Şimdi Sezen Aksu ilişkisi de böyle Nazan biliyorsun. Öncel, Sezen Aksu ilişkisi bunun daha seviyelisi. Ama onlar hiçbir zaman dost değiller. Onlar birbirine rakip, iki tane besteci, yorumcu, söz yazarı, iki tane başarılı kadın. Şimdi bir de starlığın dereceleri var. Bunu ister kabul edin, ister etmeyin. Sezen Aksu'nun starlığının derecesi çok büyük. Tartışılmaz Sezen Aksu tabii. yani hiç tartışılmaz. Ama Nazan Öncel de çok kıymetli bir Nazan yerde Öncel müzik de çok piyasasında. kıymetli, ama bak, ben daha ergenkenden bu gerginlikler zaten var. Hani zaten elle tutulan bir şey var. Hülya Avşar'ın programına, yani şimdi yıllar değişti, insanlar yine yan yana geliyor. Mesela ben çok şaşırdım ikisini yan yana görünce, düet yaptıklarını. Yıllar önce Hülya Avşar'ın programına katılıyor Nazan Öncel. Hülya Avşar diyor ki Sezen Aksu'yu soracağım. Sorarsan kalkarım diyor. Yani bak, o derece eski polemikler böyleydi. Ama şimdi ne oldu? Değişti. Yan Evet. yana geliyorlar, düet yapıyorlar. Bir Kayahan'ın mesela... O dönemdeki. O dönemde 2000'li yıllar olması lazım. Rahmetli Kayahan'a ikisinin arasındaki durum soruluyor. Sezen Aksu, Nazan Öncel. Bak Kayahan ne cevabı? diyor? Sezen Aksu Nazan Öncel'i şarkı diye söyler, akort eder. Oo. Kulağından da gitar diye kenara koyar. Sezen Aksu bir gezegen, Nazan Öncel ise bir köy. Şimdi benim bunu söylemek haddim değil. Bunu kendileri gibi bir müzisyen arkadaşları o dönem sorulduğu Kayahan için söylüyor. söylüyor. Ben hem bir gazeteci hem de hani artık belli bir yaşa gelmiş, bu sektörün içinde olan bir kadın olarak diyorum ki, sevgili Nazan Öncel, böyle bir düet yaptınız. Neden bu açıklama? Ne gerek var böyle bir Neden açıklamaya? sence? Gündemde kalmış. Şimdi bakın,
Sürekli aslında içten içe çekiştiğiniz bir starla yan yana geldiğinizde o starın yapabileceklerini zaten siz kabul ediyorsunuz demektir. Starlarla yaşamak kolay değildir. Hele iki starın çatışması hiç kolay değildir. Ama Nazan Öncel kendi ayağıyla Sezen Aksu'nun hudutlarına giriyor zaten. Kanlıca dediği o. Sezen Aksu Nazan Öncel'in stüdyosuna ya da evine gelmiyor. Bak dikkatini çekerim. Yine burada bir starlık mevzusu var. Sen kendi ayağınla Sezen Aksu'nun hudutlarına girersen kırılmayacaksın. Ve o kırgınlığını da sahnede söylemeyeceksin. Bakınız mesela Sezen Aksu'nun başarılarına imza atan isimlere onlar hiçbir açıklama yapmaz. Evet. Çünkü bunu kabul edersin. Sertab Erener, Levent Yüksel, işte Işın Karaca açıklama yapmazsın. Bunu kabul ederek o hudutlara girmişsindir zaten. Şimdi her konuya gerçekten Net anlatabildim çok mi? net anladım. Her konuya bir açıklaması olan gerçekten sevgili Demet Akalın. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok da severim kendisini. Bu olayla da ilgili bir yorum yapıyor. Evet. Diyor çok ki, şaşırdım. Ekranda görüyorsunuz. Destur diyor. Yani resmen Nazan Öncel'e diyor ki sen Sezen Aksu'nun adını ağzına alırken bir destur çek. Önce bir destur diyor. Evet, Yani onu destursuz söylüyor. Sezen Aksu'nun adını ağzına alamazsın diyor. Evet. Demet'e şaşırdım açıkçası. Hani Demet Akalın çok yakın tarihte bir polemik vardı. Burcu Güneş, Demet Akalın ve Demet Akalın kendi arkadaşları Demet Akalın'a açıklama yapmasına daha fırsat vermeden destek oldular biliyorsun. Çocukluğumuzsun diyor, gençliğimizsin Evet ama diyor. bu öyle bir durum değil. Yani burada Demet Akalın'a şaşırdım. Demek ki rahatsız olmuş. Çünkü Demet Akalın da alt metni görüyor. Yani Nazan Öncel'in o açıklamasını doğru bulmuyor. Çünkü sektörü biliyor. Yani o hudutlara girerek yapma bunu. Bir de niye böyle imalı yaparlar mesela? İşte Öyle, Kanlıca öyle. diyor orası. Bak. Yani bunun anlamı ne? Evet, çık mesela söyleyeceksen buradan Sezen Aksu'ya sesleniyorum de. Niye öyle bir imalar falan? O böyle öyledir. lafı Laf sokarken dolandırmalar? o laf sokmaktır işte. İma bu. Laf sokmanın eşittiri budur. Kanlıca'ya selam falan. Evet evet. O laf sokmanın eşittiri budur. Ama Kanlıca'ya Çünkü, gerçekten selam gönderelim değil mi? evet ben de gönderiyorum. Bizim için çok kıymetli. Ben de gönderiyorum. Şöyle herkes çok kıymetli. Nazan Hanım da çok kıymetli ama ben yine bir kova mantığıyla Sezen Aksu'nun uydusuna girip konuşma yapmayın. Girmeyin. Bakın düet yapmak zorunda değilsiniz Sezen Aksu'yla. Sezen Aksu şarkısı okumak zorunda da değilsiniz. Mecbur değilsiniz. Ama bunu yapıp kötülemeyin. Bir de şimdi karşı taraf Ben cevap buna çok vermeyince, üzülüyorum. bu olay elinde de patlamış olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü değişik bir durum var magazinde. Gündem diye bir şey var. Ne kadar gündemde kalırsan o kadar iyi. Nazan Hanım'ın hani bu konuda çok gündeme meraklı bir kadın değil ama yine de ben hani koskoca bir isim gerek yoktu. Evet. Girme, bu uydunun etrafına girme, o Kanlıca'ya gitme. O stüdyoda o şarkıyı okuma, okuyorsan da sus. Evet. Benim üzüldüğüm tek detay bu oldu. Magazinin kalbinin attığı yerdesiniz. Magazin dünyasında neler oluyor şöyle bir bakalım. Sürpriz bir gelişme var. Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun 11 Mayıs günü Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandılar. Neler Evet. biliyorsun bu ilişkiyle ilgili? Çok şaşırdım. Neden şaşırdım ama biliyor musun? Neden? Hani bu yalan hayatlarımız var ya Instagram'da. Herkes çok mutlu. Herkes çok zengin. Herkes marka giyiyor. Herkes çok geziyor. Çok parası var. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde herkes çok mutlu. Ama sonra bir bakıyorsun. Ha pardon bir dakika. Bir de önce kendini sorguluyorsun. Ya bunlar bu kadar mutlu. Bunlar bu kadar geziyor. Ben niye gezemiyorum? Yani bu şöyle diyorsun yani Burada sosyal da- medyada güçlü görünen hikayelerden biriydi bu da. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evliliği müthiş bir aşk, müthiş bir uyum, müthiş bir birliktelik. İşte çocuklarını böyle çok modern giydirip gezdirmekler, dediğim gibi yani ya benim evliliğimde sorun mu var acaba ya? Hani bu insanlar bu kadar mutlu, bu kadar huzurlu Biz ne yaşıyoruz? derken ben niye bunu yaşıyorum ya, ben niye çamaşır yıkıyorum, ben niye bulaşık yıkıyorum diye üzülürken bir bakıyorsun ki boşanmışlar. Ben bunu sosyal medyama da yazdım. O yüzden bunun arkasındayım.
Herkes boşanabilir, ayrılabilir. Ama o zaman biz niye büyük bir mutlu filmi seyrediyoruz? Neden boşandılar? Hiçbir fikrim yok. İnan bana. Ya sen Ee, şimdi tabii yani sen hem sosyal medyadan da çok- Aldatma haberleri Ha. var. Aldatma haberleri var ama inan bana dersime çalışıp gelmedim. Çünkü şu anda yapılan bütün haberlerin ben doğru olmadığına inanıyorum. Erkan Bey çok tatlı bir insan, çok naif bir insan. Cansu Hanım çok tatlı bir insan ve de çok aşıklardı birbirlerine. Ama henüz şu an öğreneceğim her şey yalan olabileceği için çok aşık olsa evlilikleri biter mi canım? çok tatlılar. Yok çok aşıklar Hayır birbirlerine dedin birbirlerine ya. çok aşıklardı onu biliyorum Dı. ama... İşte bu aşkı ne bitirdi? Onu şu anda ne olursa olsun tamamen dedikodudan ibaret olacağı için inan hiç araştırmadım. Bunun Ben de için aldatma diye duydum. Bunun için biraz zaman istiyorum. Yani hani aldatma ne kadar doğru onu bilmiyorum. Çünkü bu haberler yapıldı yani aldatma haberleri yapıldı. Ama ben biraz daha artık insanların daha gerçekçi bir yaşam sürmelerini Instagram'da istiyorum. Kendilerini olduklarından farklı lütfen göstermeyin Hatta ya. sen daha iyi bilirsin ha valla benimki bir halk dedikodusu. Bir kadın varmış bir oyuncu. Evet. Onunla bir ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Ondan dolayı bu ayrılık gerçekleştirmiş diye Evet o konuşuluyor. yazıldı. Öyle oldu. Ama doğru mu değil mi bilmediğim için biraz daha hani olayın zamana bırakıp gerçeği öğrenmek Ama istiyorum. neticede şu var. Çok mutlu giden bir evlilikleri vardı. Allah her ikisine de mutluluklar versin. Ama detay şu. Partneri yani dizi partneri olduğu falan konuşuluyor. Böyleyse çok acı tabii ki yani gerçekten. İşte ben önümüzdeki sana bir günler ne önceki gösterecek? yayında söylemiştim. Çok uzun süreler aynı sette olunca maalesef bir etkileşim Evet. olabiliyor. Set aşkları Set aşkları. anlamadığımız ve bilmediğimiz bir şekilde bazen hop diye karşımıza çıkabiliyor. Şimdi onların aşkı da çok büyüktü. Sevgili Doğa Rutkay ve eşi. Ve sonra aşkları 2 çocukla taçlandı. Valla Doğa Rutkay'ı takip edenler bilecektir. Ben Doğa'yı çok samimi, sıcak, gerçekten ailesinde, işinde, gücünde, yuvasında. Bir de annelik ona çok yakıştı. Çok. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi çocuklarını büyütürken öyle bir şey söyledi ki bu da sosyal medya gündemine oturdu. Peki Doğa Rutkay çocuklarını büyütürken onları büyütme aşamasında neye dikkat çekti ve sosyal medyada niye yankı uyandırdı bir izleyelim. Sıkılıyorum. Patlayabilirsin, sıkıntı yok tatlım. Çok güzel, çok güzel sıkılabilirsin. Harika, devam et sıkılmaya. Sıkıl, yapabileceğim hiçbir şey yok. Bol bol sıkıl. Daha bugün yaşadık buraya gelmeden önce. Bir yere gittik, yemek yiyorduk. Anne sıkıldım, defterim yok. Evet, kalemim yok. Dedim ne yapabilirim şu anda Piraye? Yani kendi kendine sıkılmayı dene. Bak dedim etrafta bir sürü şey var. Oraya bak, buraya bak. Hayal kur, şarkı söyle. Ne bileyim ben bir şeyler mırıldan. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ya ben zaten hiç telefon vermediğim için çocuğun öyle bir bilgisi de yok zaten. Ya sıkıntıdan çatlayacak ya en son bir baktım yaprak bulmuş yerden menüye koyuyor, yaprakları koyuyor. Menü kendi kendine bir şeyler. Çocuğu geliyor sıkıldım diyor. Sıkılabilirsin anneciğim diyor. Sıkılmak hayatın rutininde var, doğalında var diyor. Aynen. Bu da sosyal medyada gündem oluyor. Aynen. Çocuklarını yetiştirirken aslında çok da önemli bir şey yapıyor. Yani çocuğunu yetiştirirken o sıkılmada çocuğun kendi üretkenliği de ortaya çıkıyor. Aslında bir şey yapmıyor. Şimdi benim yeğenim 18 yaşında hiç soba gördü mü? Görmedi. Sobanın nasıl yakıldığını, bizim sobalarda neler çektiğimizi bilmiyor. İşte bu bizim çocukluğumuz. Biz de çok sıkılıyorduk ama ne bir bilgisayarımız vardı, ne bir önümüzde bir küçük ya da büyük bir ekranımız vardı. Yoktu, sıkılıyorduk. Doğanın burada yaptığı çocukluğumuz. Bu kadar. Tablet vermiyor, telefon Aynen vermiyor öyle. ellerine. Tabii ki çok zor. Yani okula başladığı anda bile çok büyük bir kıyaslama yaşıyor çocuklar. Benim de oyum olsun, benim de buyum olsun, benim de şuyum olsun. Ya şu anda mesela hani bırakın tableti, bu termoslar var ya, bardak termoslar. O termoslar moda oldu. Ve diyor ki çocuk öğretmenine, arkadaşımın çocuğu, öğretmenim termosum geliyor merak etmeyin. Yani o ondan görüyor, o ondan görüyor, o ondan görüyor ve yapıyor. Şimdi hani okula gidene kadar en azından sevgili Doğa bu şekilde bizim çocukluğumuz gibi ne kadar büyütebilirse büyütebilecek, yetiştirebilecek, en azından hani ne kadar Dengeyi nasıl kurtarırsa. kuruyor? Yani ben gerçekten bunu başaran annelere hani derler ya şapka çıkartıyorum. Bu bir fikir.
Bu bir fikir. Yani önüne televizyon açmak ya da ekran vermek yerine, yani telefonunu ver yeter ki sussun diye. Aynen belki kendi çocukluğu da öyleydi. Aynen kendi çocukluğundaki gibi yetiştiriyor. Hiç zor bir şey değil. Ama biz kolaya kaçtığımız için artık yapmak zor bir şey zorunda. değil mi? Vallahi bence çok zor bir şey. Kararı vermek zor bir şey değil. Uygulamak zor. İşte kararı verip uygulamak, ama evin içinde olur okula gidene kadar. Uygulamak çok Çünkü zor ama şu anda Doğa Rutkay'ı tebrik ediyorum. Instagram'da çok takip ettiğim öyle aileler var. Karı koca ekran açmadan, televizyon bile seyretmeden, ki bizim çocukluğumuzda biz tabii ki televizyon seyrediyorduk. Ama televizyon seyretmeden çocuk büyütüyorlar. Var. Yani o yeter Helal ki olsun. karar verin. Helal Ama çok olsun. zor. Yani dolayısıyla çocuğun kendi kendine üretme şansını da Tabii çocuğuna ki, veriyor. tabii ki. Ve bu dengeyi koruyabiliyorsa Tabii ki. ne âlâ. Şimdi Kadir İnanır'a geçeceğim. Geçelim. Bir rahatsızlık geçirdi. Maalesef. Programımızın ilk bölümünde de detayları verdik. Öncelikle rahatsızlığına değinmeden önce Kadir İnanır'ın hayatını ekranlarınıza getiriyoruz. Dön git. Bir daha da karşıma çıkma. Yolumdan, yeminimden dönemem. Bunu anladığım için geldim. Karadağlı Rıza ben. Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Replikleri dilden dile dolanan, sahneleriyle sinema tarihini sallayan dev bir abide. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Aşkı da, kavgayı da en uçta yaşayan, tam 180'den fazla filmle Yeşilçam'ın altını üstüne getiren efsane aktör Kadir İnanır. Asya'm. Al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. O, kameraların karşısına her geçtiğinde adeta birer başyapıt üretti, canlandırdığı her karakterle sinemada devrim yaptı. Ne var? Hiç baktım. Naylonlara baktım. Sinema dünyasında fırtınalar estirirken, o meşhur Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı kamyon şoförü İlyas karakteriyle sinemada çığır açtı. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Gönül. Senin adın ne al yazmalı? Aşkı için dünyayı karşına alıp sonra da pişmanlığın dibine vuran o karakterle içimizi sızlattı. Asya'm. Al yazmalım. Sevgi neydi? Sevgi emekti repliğiyle milyonları ekran başında gözyaşına boğdu. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Hemen ardından Dila Hanım da Karadağlı Rıza oldu. Dön git. Bir daha da karşıma çıkma. Yolumdan, yeminimden dönemem. Bunu anladığım için geldim. Karadağlı Rıza ben. Benim adım Rıza, ben adamın canını alırım, namusunu almam diye haykırarak gururu ve intikamı aynı anda yaşattı, zirvedeki yerini iyice perçinledi. Esmer çok güzel bir kadın. Gece sabaha kadar sizi bekledi. Burnunda pırlanta bir hızma var mıydı? Ancak Kadir İnanır demek sadece aşk filmlerinin jönü demek değildi. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. O, haksızlığa karşı yumruğunu masaya vuran, ezilenlerin sesi olan rollerin de tek adresiydi. Gaddar zorba bir haramzade çıkar, fakir fukarayı ezmeye kalkar. Kalksın. Koca hapishaneyi haraca bağlar. Bağlasın. İma, insan bunca zulüm, bunca haksızlık görür de rahat yatabilir mi? O zaman ben de ortaya fırlarım ve adama dur derim. Sinema salonları tarihi bir haykırışla sallandığında o meşhur Tatar Ramazan filminde adaletsizliğe meydan okuyan kabadayıya hayat verdi. O zaman ben de ortaya fırlarım ve adama dur derim. Cezaevi koridorlarında yankılanan "Ben bu oyunu bozarım" nidası sinema tarihinin en ikonik repliği olarak hafızalara kazındı. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Yılanların Öcü filminde Kara Bayram oldu. Hükümetten adamlar gelip önünü parçalayacak. Açıp karnını bakacaklar. Ne yemişsin, ne içmişsin defteri yazıp gidecekler. Hakkını kimseye yedirmeyen o köylü delikanlının öfkesini iliklerimize kadar hissettirdi. Kısacası ben hükümete gidip bunu söyleyeceğim.
Onlar bir şey demez. Beyaz perdeyi dize getiren usta, televizyon dünyasını da es geçmedi. Ben senden hoşlanmıyorum. Nedenmiş o? Sen kendini herkesten üstün mü sanıyorsun? Ben kimseden üstün değilim. Ama kendimi kimseye ezdirmem, bu bir. Ben alçak değilim. Hiç kimseye bilerek ve isteyerek kötülük yapmaktan ve kazık atmaktan hoşlanmam, bu iki. Çünkü ikiyüzlülüğü sevmem. Ekmeğini yediğim bir adamın hayaline uçkur çözmem, bu üç. Reyting rekorları kıran Marziye dizisinde canlandırdığı Hazar Bey karakteriyle televizyona da ağırlığını koydu. Elindekini bırak öyle git. Sana ne be? Senin kahyalığın bana sökmez. Eline ne geçecek? Ananı, babanı, çocuğunu da mı düşünmüyorsun? Sert mizaçlı rollerin tek sahibi olduğunu herkese ilan etti. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Aşkı da, kavgayı da, adaleti de en uç noktada yaşatan, canlandırdığı her karakterle adını altın harflerle tarihe yazdıran Kadir İnanır, sinemamızın adeta tek ismi oldu. O sert bakışların, o eğilmeyen başın ve sinemaya adanan koskoca bir ömrün hikayesi işte böyle yazıldı. Evet, 180'den fazla film çevirmiş Kadir İnanır. Yeşilçam'a gerçekten adını altın harflerle yazdırdı. Sonra bir inzivaya çekiliyor, değil mi? Çok inziva gibi değil aslında. Sadece filmler biliyorsun çok değişti, diziler çok değişti ve yaş nedeniyle şimdi onların alışkın olduğumuz bir tarzları var. Nedir? Aşk. İşte ulaşılmaz aşk, ulaşılır aşk, büyük aşklar ama ne oldu? İşte dede rolleri ya da babaanne rolleri. Şimdi bu kadar büyük karakterler hep aynı. Hani Yeşilçam'ın efsanesi olarak hep aynı o güzel karakterlerde olunca genellikle oyuncular dedeliği pek sevmiyorlar. Evet. Ve onu yeni projelerde çok fazla görmedik. O yüzden inzivaya çekildi diyorum. İnzivaya çekilmesiyle beraber sanki o hastalık süreci başladı. O bandımızı da getirelim ekrana, üzerine konuşalım. Kadir İnanır 2019 yılında ekranlara veda etti. Hayat arkadaşı Jülide Kural'la inzivaya çekilmişken 2024 yılında geçirdiği pıhtı atması ve inme hastalığıyla sevenlerini derinden üzdü. Yaklaşık 4 ay süren o zorlu yoğun bakım sürecinde sevenleri hastane kapılarında sabahladı, dualarını hiç eksik etmedi. Kadir İnanır azimli duruşuyla o savaşı kazandı, taburcu oldu ama vücudu fazlasıyla yoruldu. Uzun süredir evinde tedavi gören, dostlarının ziyaretleriyle morali yerine gelen usta sanatçının yorgun düşen akciğerleri bu kez de enfeksiyona yenik düştü. 77 yaşındaki Kadir İnanır evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından usta sanatçıya zatüre teşhisi konuldu. Ciğerlerinin ağır hasar gördüğü anlaşıldı. Nefes almakta zorlanan Kadir İnanır, durumunun ciddiyeti nedeniyle yeniden yoğun bakım servisine kaldırıldı. Şimdi tüm Türkiye tek yürek, ekran başında Yeşilçam'ın o hiç bükülmeyen bileğinin yoğun bakımdan sapasağlam çıkması için dua ediyor. Evet, şu anda yoğun bakımda. Yoğun bakımda ama doktorlardan aldığımız bilgiye göre çok şükür ki ağır bir tablo yok. Çok şükür. Üstelik entübe de değil. Çok şükür. Sevenlerinin yoğun ilgisi var. Öyle, dualarımız onunla. Kadir İnanır filmleriyle, gerçekten duruşuyla Yeşilçam'da adını altın harflerle yazdırdı ve Efsane. temennimiz, iyi dileklerimiz şu yönde. Oradan bir an önce çıksın, iyileşsin, Aynen. Ona bir güzel şey ve olmasın. sağlıklı günlerine kavuşsun. Buradan neler söylemek istersin? Onu çok seviyorum, biliyor zaten. Sadece ben değil, Türkiye onu çok seviyor. O herhangi bir yere gitsin, herhangi bir mahalleye girsin, kapı çalsa Tabii. her evde oturup yemek yiyebileceği kadar bir sevgisi var. Ne güzel değil mi böyle sevilmek? Öyle, o çok. Ya hayırdır senin burada ne işin var denmeyecek isimlerin arasında. Bugün zaten Şifa programımızın ilk diliyorum bölümünde Rabbimden. Levent İnanır yeğeni canlı yayınımıza katılmıştı. Dedi ki gerçekten onu sevenlerinin duaları ayakta tutuyor. Öyle, dua çok önemli. Dinimizde de çok önemli. Hele bir başkası için dua etmek. O yüzden ben buradan bir kere daha rica edeyim. Şifa dualarımızı gönderirsek çok sevinirim. Evet.
Kadir İnanır'dan gelecek olan güzel haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Magazinin kalbi böyle atıyor sevgili takipçilerimiz, çok değerli izleyicilerimiz. Daha da aslında konuşulacak çok konu var da maalesef bizim süremiz bitti değil mi? Daha mesela Umut Akyürek'in bir konusu var. Ona Hem daha nasıl bir değinemedik konu? yani. Allah kimseyi sevdikleriyle imtihan etmesin. Amin. Bir kısa aramız var. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için.